Merhaba. Doktor Seher Sarı Kayalarlı. Samsun'da kadın hastalığı ve doğum uzmanı. Samsun'da çalışıyor kendisi. Bildiğim kadarıyla Mersinli ama Mersin'den çok Samsun'da yaşadım demişti bana. Pardon, Mersin dışında yaşadım demişti. Doğru mu? Doğru. 16 yaşında ben üniversiteyi kazandım, gittim Bursa'ya. Ee, Bursa'ya. Bir daha da Bizim dönmediniz. lisesinde okudum. Bir daha da dönmedim. Aynen yaz tatilleri dışında. Şimdi öyle bir tatilimiz de olmadığı için memleket hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. 2010'da ben Samsun'a geldim. 2015'te uzmanlığımı aldıktan sonra 2 yıl bir aram vardı. Burada olmadığım hem mecbur hizmet hem yurt dışı eğitimi. Sonra geldim ve 2017'den beri hala Samsun'da devam ediyorum. Direkt özel hastanede başlamıştım zaten. Orada Evet, aynı hastanemde devam ediyorum. devam ediyorsunuz. Belli bir şehirde kalınca da çıkmak zor oluyor muhtemelen hekimler için, değil mi? Değiştirmek. Alıştım. Başka bahanelerimiz de oldu sonrasında. O yüzden Ha. artık Evlilik ve çocuk Samsun'dayız. gibi mi? Evet. Ne güzel. Ee, Sizle ne konuşalım? Çikolata kisti konuşalım. Çikolata kistinin adı niye çikolata Hmm. kisti? Çok kötü bir isim değil mi bu? Aslında çok şirin bir isim bence. Ama Ee, işte çiko- hastalığı sevimleştirmek kötü bir şey değil mi? Bana öyle geliyor. Hastalığın ismi sevimli gibi geliyor ama hastalık o kadar sevimli değil. Değil, değil mi? Algıda bir pozitif algılama yaratıyor ama hastalara sorarsak tabii ki bize sorarsanız bu hastalık hiç öyle tatlı bir hastalık değil. Biraz acı bir çikolata. Hı hı. Benim hatta kendim bulduğum bir slogan vardı, bildiğim en acı çikolata diye. Ama Evet. tabii ki hoş bir algılanması olmuyor. Çikolata renginde olduğu için aslında adı çikolata. Çünkü rahim içerisinde olması gereken dokular gidip başka bir organda yerleştiği zaman bunun adına başka bir dokuda yerleştiği zaman bunun adına endometrioz diyoruz. Ama bu dokular gidip yumurtalıkta geliştiği zaman bir kist haline dönüşüyor. Her ay adet kanaması gibi kanamalarla beraber kistin içerisinde kanamalar birikiyor, 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 birikiyor ve bu artık biriktiğinde koyu kıvamlı bir çikolata rengine dönüşüyor bu kan. Aslında içinde birikmiş bir kan görüntüsü bu. O yüzden çikolata. Kan kendi kendine akmıyor herhalde. Akıp gitmiyor. Akmıyor çoğu zaman. Rüptür olursa yani kist patlarsa ancak akabiliyor karın içerisine. O zaman da zaten acil bulgular olabiliyor ama çok nadirdir yumurtalık Çok kistinin patlaması. patlaması çok nadir galiba, değil mi? Onu diyecektim bildiğim kadarıyla. Evet ama yani torsiyon yapabilir. Bazen kendi Porsiyon etrafında ne dönüp demek? kendi etrafında yumurtalığı döndürüp böyle boğumlandırıp kanlanmasını bozuyor. Yani kangren oluyor doku öyle Ha, diyelim. ha, O da acil bir ameliyattır ama bunlar endometrioziste biraz zordur. Çünkü evet. yapışıklığa da çok müsait olduğu için bir enflamatuar yani iltihabi bir süreç başlatıyor içeride. Yani hastalığın mekanizması böyle başlıyor zaten. O yüzden etraf dokuları biraz sıkıca yapışıyor. O yüzden ne torsiyon oluyor ne rüptür oluyor kolay kolay doku kalın olduğu için bir de kist çeperi de biraz daha nispeten kalın diğer kistik oluşumlara göre. O yüzden genellikle ağrıyla geliyor Onu hastalar bize. diyecektim. Torsiyon ya da rüptür dediğiniz şeyler olsa sürekli belki de ağrı olmayıp daha hızlı kurtulunacak bir hastalık mı sanki? Yayılabilir. Yani rüptürü O de zaman da yayılır sıkıntılı. mı? Ha, Evet, anladım. Hı. yayılabilir. Yani hızlıca yayılabilir. Yapışıklıklar daha fazla oluyor rüptür olanlarda. Çok Yani daha biraz sık daha çabuk müdahale edilirdi muhtemelen, öyle olsa onu demek istedim. Çünkü hiç muayene gitmeyen bir hasta daha erken teşhis alabilir mesela. evet, Belki onu alabilir. söylemek istedim. Çünkü en büyük sorunlardan biri geç teşhis. Evet evet. Yani ortalama Onu 8 ile anlatır 12 yıl mısın? arasını buluyor Ne tespit kadar uzun bir aşaması. zaman. Evet maalesef yani bu hastaların en büyük muzdarip olduğu şey bu konuya eğilebilecek, bu konudan şüphe edebilecek kişiyle karşılaşmadık henüz oluyor bize geldiklerinde. Hastanın şikayetlerini doğru değerlendirip o yönde ilerlemek gerekiyor teşhise giderken. Yani doğru tanıyı koymak hastaların erken dönemde hastalığı baskılaması açısından önemli. Çünkü hastalık ilerleyici bir hastalık. Yani Hı yıllar hı. içerisinde ufak bir dokuda başlayıp daha sonrasında karın içerisini tutup çevre dokuları tutup bağırsaklara, idrar torbasına hatta uzak organlara bile tutulum yapabilecek, sinir tutulumu bile yapabilecek bir hastalık olabiliyor. Hatta direkt Çünkü sinirde bile başlangıcı olabiliyor. Çünkü adet sancısı, adet ağrısı deyip üstünü kapatılıyor galiba. Hele Türkiye gibi böyle cinselliğin ya da genital bölgenin bile böyle konuşulurken aman dikkat denilen bir ülke olunca ağrılar bile dikkate alınmıyor herhalde. Ya da nasıl dikkate alınıyor da üstü mü kapatılıyor? Ne oluyor? Siz hem kadın olarak hem kadın doğum doktor olarak Bence kadınlarımız zaten tecrübeleriniz. ülkemizde bir miktar bastırılmış grupta. Yani çünkü her şeye kanaat getiren, acılarını içine basan, dışarıya vurduğu zaman zayıfsın,
ya da işte eski tabirle belki köylerde hala var, çürük bu kadın gibi Hay Allah. ithamlarla gerçekten bunlar oluyor. Yani Oluyor köyden tabii ki. gelen hastalarda özellikle böyle şeyler var. Dayanıksız bu, Tabii. çürük çıktı gibi. Hani gerçekten İnfertilite için zaten nerelere kadar gidiyor konu biliyorsunuz evet, yani. onlar da zaten belki boşanmalar, eskiden Evet, ikinci hanımlar, üçüncü hanımlara kadar giden durumlar vardı. O yüzden maalesef. kadınların bu muzdarip olduğu şikayetlerin çoğu bastırılıyor. Çevre tarafından da bastırılıyor. Kendileri de artık çekiniyorlar. Çünkü her ay aman bu her ay aynı şeyi yaşıyor zaten. Ağrı kesici al geçer. Zaten muhtemelen ağrı kesiciyle geçiyordur o dönemdeki ağrılar ama devam eden süreçte ne olduğu ne bittiği kadının içinde yaşadığı süreçlerde kalıyor. Çok ilerliyor Yatakta başta. Evet, yatakta kıvranıp günlerce yatakta vakit geçiren insanlar bile olabiliyor. Çevreyle bağlantısı kopuyor. Genç kızlarımızda okul başarısı düşüyor. Arkadaşlarla iletişim bozulabiliyor. Belki evde aile iletişimi bozulabiliyor kadınların. Yani birçok şeyi aslında sekonder olarak etkileyebiliyor yani. Cinsel Hayatını etkiliyor bir hayatı da kere. etkiliyor, iş hayatını etkiliyor, değil mi? Tabii işten Yani sürekli izin alıyorlar yani. da E, almadan çalışmak zorunda kalıyorlar ki Türkiye'de izin alabilen de yani herhalde özel sektörde evet. hele çok zordur İzin yani. alanlar da çoğu zaman arkadaşlarının kadın kadına birazcık kötü davranabiliyor bazen. Arkadaşlarının şikayetlerine maruz kalıyor. O çok sen sürekli izin alıyorsun. İşte biz senin yerine çalışıyoruz gibi Biz de her ithamlar da ay olabiliyor. oluyoruz buna ama değil mi? Evet, bizde niye bir şey yok falan. Ya Bizde da hastalık yok. ilişki sırasında ağrılar da gerçekten cinsel Evet. performansı da olumsuz etkiliyor. Eşlerde olumsuz cevaplara neden olabiliyor. Kaçınmaya neden Yani oluyor çünkü o da uzaklaşmaya. evet. Halbuki burada eşlerin de çok dikkatli olması gerekiyor eşlerine yaklaşırken. Çünkü kadının illaki bir derdi varsa bunun O kadar ağrı anla varsa üstünde durmak evet, lazım. Ne oluyor ki bunu acaba demek lazım tabii. bunu anlaması lazım ama işte bazen bizim kültürümüzde, kültür demeyeceğim de bizim normal yaşantımızda bunlar hala aşılabilmiş şeyler değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama kadının derdini erkeklerin anlaması, böyle kadın erkek diye ayırt etmek istemiyorum ama biraz daha şu yıllarda daha ön plana çıkmaya başladı ama çok geç kalındı. Yani bu kadar dertlerimizi açığa vurmadığımız zaman anlaşılmadı yani bu. O yüzden endometriozun farkında olmak lazım. Yani kadının adet sancısının, kadının ağrısının, şikayetinin illaki bu adet sancısı olmak zorunda değil, farkında olmamız lazımdı çoktan. Yani bu kadar geç tanı alınmasının sebebi aslında birçok şeyin üstünün kapatılmış olmasıdır şu zamana kadar. Yani artık tanılarda birçok hekim de zaten daha uyanık, daha bilinçli olduğu için bu hastalara karşı artık tanılar da biraz daha erken yaşlara çekilmeye başlandı. Yani artık uzun uzadıya 12 yıllardan falan bahsetmeyeceğiz gibi duruyor yani ilerleyen süreçte. Peki sosyal yanlarında yani cinselliği etkiliyor dedik ama cinsellik kadar galiba üremeyi de etkileyen bir hastalık zaman zaman. Hele geciktiği zaman, teşhisi geciktiği zaman doğru mudur? Doğru. Hatta sebebi bilinmeyen kısırlık araştırmaları yapılıyor ya. Bazılarının sebebi bulunamıyor. Neredeyse bu dörtte bir kısmı. Bu dörtte birinin altından %35, 40, 50 bazen endometriozis çıkıyor Ne kadar hastalığın. yüksek oran. Evet, aynen öyle. Yani sebebi bilinmeyen infertilite diye geçen birçok şeyin altından belki endometriozis çıkabiliyor. Çünkü hastalığın teşhisi de zor. Hani klinik olarak uyanmak gerekiyor. Hani ağrısından olabilir. Belki hastanın sadece kısırlık şikayetiyle geliyor hasta. Hiç adet sancısı olmayabilir. Çünkü tek başına endometriozis varlığı biliniyor ki gebe kalmayı zorlaştırıyor. Tüplerde yapışıklık yapabilir bu iltihabi süreçten dolayı. Endometriyoma tutunmayı zorlaştırdığı biliniyor. Oosit kalitesini yani yumurta kalitesini azalttığı biliniyor. O yüzden Endometriyoma ne? e, endometrium rahim duvarına tutunmasını zorlaştırıyor gebeliğin. Tamam. Tabii Endometriyum ki rahim duvarı yani. rahim duvarı, evet Tamam. rahim duvarı. Daha anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse Yok yok hayır arada gebeliğin ben yok soracağım böyle. gebeliğin oluşması için her aşamayı neredeyse etkiliyor. Yani Aha, bu aşamada hani rahimden tutun tüplere, yumurtalığa kadar her aşamayı etkileyebiliyor. O yüzden hangi aşamada zarar verdiğini bilmiyoruz ve bu hastalar genellikle bize infertilite yani kısırlık sebebiyle başvurabiliyorlar. Sadece bu şikayetle gelen hastalar da olabiliyor. Hiç ağrısını normal ağrı olarak kabul edebilir ya da hiç evet. ağrısı olmayabilir. Hasta direkt kısırlık sebebiyle de gelebilir. Yok mu bunun bir kan tahlili falan böyle pat diye bulunsun şeyin endometriozun? Keşke olsa. Maalesef Ultrason, MR falan ne bir sürü cihazlar var. ultrasonla tanılar daha iyi koyuluyor aslında. Aa, ne güzel. MR'lar %100 tanı koymayabiliyor bazen özellikle ileri evrelerde.
Ama endometriyomalara çok rahat tanı koyulabilir. Yani yumurtalıktaki kistlere çok rahat tanı koyulabilir. Onlara ultrasonla da çok rahat tanı koyulabilir ama bu işi daha sıklıkla yapan, daha çok hasta gören hekimler özellikle ileri evre endometriyozisi anlamada, değerlendirmede çok daha ustaca davranabiliyorlar. Tamamen Yani gözle bulunan bir şey demek ki. Yani gözle teşhis e, edilen bir şey anlıyor adığım yani kadarıyla. ultrason aslında son Onu yıllarda çok daha ön planda. O yüzden gözden kastım o. Yani bir kan evet, tahlili ya da kişiye özel. MR gibi bir şey yok. Onu demek istedim. Ha, Bir kişi tane özel. kan eskiden çok kullandığımız bir tümör değeri vardı aslında ama artık hiç kullanmıyoruz neredeyse. Takip açısından bile yok. Teşhiste zaten çok bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. Takipte bile artık kullanılmayan bir test. O yüzden ama hastalarımız genellikle o testle gelirler bizim evimize, Ha. yanımıza. Derler ki benim şu değerim yüksek çıktı. CA125 değerim ya da CA125 diye biliniyor. Yüksek çıktı diye gelirler. Ben kanser miyim diye gelir genellikle hastalar. Halbuki bu hastalıkta belli bir miktarda yani hemen üst sınırın seviyelerinde gezen bir CA125 yüksekliği olabiliyor veya bunu yükselten birçok sebebi olabiliyor. Yani apselerde yükselebilir, gebelikte yükselebilir, miyomlarda yükselebilir, tümörlerde yükselebilir ama tümörlerde çok daha yüksek seviyelere erişiyor genellikle ama çikolata ikisinde de bazen çok yüksek seviyelerde görüyoruz ama bu ne teşhiste yani ne tanıda ne de tedaviyi takipte bize faydası olan bir Olmuyor. tetkik olmuyor İyi. maalesef. Kanser sanılması dışında bir endişe yaratması dışında başka bir faydası yok galiba. Zararı yok Evet. diyelim daha Artık doğrusu. terk ediliyor ama birçok hekim Aha. yine isteyebiliyor bu testleri. Hastaların elinde mutlaka bize gelen bir hastanın elinde hiç o testi eksik bir hasta hiç görmedik yani. Evet. Öyle söyleyebilirim. Ultrason da tıp teknolojileri içindeki en eski cihazlardan biri benim bildiğim kadarıyla. Herhalde 1975-76 olması lazım yanlış bilmiyorsam ilk kullanımı. Evet ama şu MR falan anda daha sonra. Yani bu herkesin, herkes derken bütün doktorların muayenehanesinde oldukça iyi makineler var. Üstelik ultrason cihazları var yani makine derken. O yüzden ben de tam onu söyleyecektim. bunu Artık kullanıyorum. 3D vajinal problar da çıktı. 3D yani 3 boyutlu vajinal problarla da teşhisler çok daha koyulabiliyor. Özellikle anatomik problemler çok daha iyi koyulabiliyor ama hani şunu demek istiyorum. Hani görmediğimiz şey kalmıyor gibi bir şey oluyor yani. Evet, Neredeyse çok da iyi bir güzel bir ultrason cihaz. değerlendirmesi, iyi bir ultrason cihazı da tabii ki önemli. Yani doku kalitesinden, dokuyu göstermesi açısından. İyi bir gözle çok rahat değerlendirilebiliyor endometriozis vakaları. Burada Ama benim, tabii sadece buyurun. pardon şunu Yok, söyleyeceğim. tabii tabii. Sadece peritoneal olanlar yani karın iç zarını tutanları ultrasonla ya da herhangi bir yöntemle göremeyebiliyoruz. Yani sadece peritoneal de bazen tutulum olabiliyor. Çok derinde Onlar küçük mi oluyor küçük onlar? Ha, küçük ya, oluyor. yüzeyel de olabiliyor, derin de olabiliyor. Ama bunları genel tesadüfen ameliyat sırasında da görebiliyoruz. Onu demek istedim. Yani Çok tesadüfen küçük mü ameliyat olduğu sırasında için da neden teşhis görünmüyor? alabiliyorlar. Küçük küçük barut yanığı gibi odaklar oluyor çünkü böyle Ne küçük gibi? barut Barut. yanığı diyoruz onlara. Ha, anladım. Görüntüsü Hı, barut ona yanığı gibi benziyor. olduğu için Anladım. evet. Onları göremeyebiliriz. Ne ultrasonla ne MR'la bunlar görünmeyebiliyor. Sadece Ha, peritoneal tutulumlar. anladım. O da cerrahi sırasında anca fark edilebilir. Tesadüfte fark edilebilir. Ameliyat sırasında fark edilmez Sezaryen ama. sırasında çok fark ediliyor zaten. En çok Ha, evet. açık ameliyatlar zaten biliyorsunuz sezaryenler oluyor hastalarda Doğru. geçirilen. Evet, sezaryen sırasında çok sıklıkla fark edebiliyoruz. Yani 10 kadından bir tanesinde dediğimiz istatistiği biz neredeyse sezaryenlerde bile tamamlayabiliyoruz yani. Ultrasonda fark edilmemesiyle ilgili benim çok ilgisiz bir deneyim var. Ben ayağımda ligament bağım yırtılmıştı geçmiş yıllarda. O zaman işlerini yaptığım, birlikte çalıştığım doktor ve şey dedim, kadın doğum uzmanı. Dedim ben devlet hastanesinde ultrasonda baktıklarında çok kötü 1960'lardan değil tabii şaka söylüyorum. Çok eski bir siyah beyaz bir ultrasonla baktılar. Biz göremiyoruz bu cihazla bu kadar ama dedi hani şurada evet yırtık var gibi görünüyor falan dedi. Ben de doktor bey perinatoloji uzmanı bu arada. Dedim ki ya doktor bey isim söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Bakabilir misiniz dedim ya. Yani burada çok iyi ultrason cihazınız var. Baksanız ne der nasıl olur falan dedim. Ben anlamam ki dedi doğal olarak tabii ki. Hani ayağımdaki kasın yırtığını perinatoloji neydi? Riskli gebelik uzmanı diye Türkçesi o böyle bir doktor. Ben anlamam ki deyince ben doğal olarak bir şaşırdım. Çünkü aslında bunu tabii benim de belki tahmin etmem gerekirdi ama hani temel bir doku, temel bir kas hani anlaşılır falan gibi düşünerek sormuş da olabilirim. Çok oldu üzerinden. Bunu şunun için anlattım. Yani ultrason cihazının olması ya da her doktorun çikolata kistiyle yüz yüze gelmesi bile aslında teşhisi çok kolaylaştırmıyor. Biraz önce söylediğim gibi hani gözle bulunan ya da tecrübeyle siz tecrübe dediniz ben göz dedim. İkisini birleştirerek göre bu tecrübelenilen bir hastalık sanırım. Peki siz kişisel olarak neler yapıyorsunuz? Bu tecrübenin diğer hekimlerde artması için neler yapılıyor? Ya da sadece kişisel olarak demeyeyim, bu genel olarak sorayım. Bu hastalıkla ilgili
teşhisinin kolaylaştırılması için neler yapılıyor? Biz neler yapıyoruz öncelikle? Genel olarak biz bir ekip olarak da bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yani çikolata kisti, endometrioz, adenomiyozis, Türkiye'de bir derneğimiz var çikolata Hı kisti ve hı. endometrioz, adenomiyozis üzerine. Adı da zaten bildiğimiz üzere Türkiye Endometrioz ve Adenomiyozis Derneği. Her yıl özellikle Mart ayında yani farkındalığın daha dünya genelinde sağlanmaya çalışıldığı bir ay var. Tüm yıl içerisinde bir ay boyunca bütün dünyada bu çalışmalar sürdürülüyor. Genellikle Mart ayında aktivitelerimiz daha da fazla oluyor. Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani hem adolesan dönemden ilerleyen yaşlara kadar, menopoza kadar da sürebilen bir durum çünkü bu. Menopoz da dahil olmak üzere. Ne kadar genç yaşa hitap edersek o kadar farkındalığı artırırız diye okullarda, yurtlarda e, ya da genç kadınlara yani üreme çağındaki kadınlara hitap edebileceğimiz toplum kuruluşlarıyla birlikte işbirliği yapıp onlara bilgilendirme çalışmaları yapabiliyoruz. Ama hekimlere o tavsiyem hastayı iyi dinlemek. Yani hastanın şikayetini asla böyle vaktim dar veya benim şu anda buna ayıracak vaktim yoktan daha ziyade hastanın şikayetini hafife almamak gerekiyor. Yani basit bir adet sancısı olmayabilir hastanın söyledikleri. Enine boyuna değerlendirmek gerekiyor. Başkasının referansıyla gelen hastalar zaten çok daha sürüncemeli geliyor hastalar bize. Yani çok çok orada burada eksik tanı veya eksik cerrahi veya şöyle süreci uzamış hastalar geliyor. O yüzden ilk belki değerlendiren hekim biraz daha uyanık olursa daha erken teşhislerle hastalığının ilerlemesini yavaşlatıp daha erkenden müdahale edebiliyoruz. Ben kendi pratiğimde hastayı iyi dinliyorum. Sorgulamam çok şeyi açığa çıkarabiliyor zaten. Tek başına anamnez bile yani hastanın öyküsü bile hastalığın teşhisini yakalamada çok etkili. Bu durumda hastayı dinlemeyi en çok önemsiyorum açıkçası. Çünkü hiçbir şey göremeyebiliriz ultrasonda. Muayenede bir Evet. şey tespit edemeyebiliriz. Hastanın sadece öyküsü bile bize tedavi başlatabiliyor bazen. Bunları çok sık gördüğümüz zaman yani hastaları bu tarz hastaları daha sık gördüğümüz zaman daha doğru yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Daha çok hasta tespit edebiliyoruz. Bu konuyla daha çok ilgilenen hekimlere refere edildiği zaman atıyorum tamamen tedavisini başlamaya da henüz daha karar vermemiş hekimler olabilir. Ama bize refere edebilirler bu konuyla daha Evet. çok ilgilenen hekimlere. Biz de hastayı doğru bir şekilde yönetmeye çalışırız. Hastalık bir de genç başlayan bir hastalık. Ve 30'larda falan başlıyor mu? Her yaşta başlayabilir, adolesan çağda Olabiliyor da mu? başlayabilir. Yani ergenlik döneminde de başlayabilir, evet. Ama genellikle üreme çağını etkileyen bir hastalık. Hı hı. Yine de adolesanlarda da çok fazla görüyoruz. Özellikle kistlerle genellikle geliyorlar. Çünkü Evet. herkes şüphe edemeyebiliyor Onu bu adet kastettim. Yani sancısından. 30-35'te ilk kez yeni başlayan bir hastalık halinde pek olmuyor. Daha çok da erken yaşlarda başlıyor galiba. Başlangıcı Onu kastettim. olabiliyor. Hı hı. Evet, evet. Şeyle ilgisi var mı bunun? Neydi hormonun adı? Unuttum. Östrojen mi? Östrojen Östrojen. tabii ki. Direkt östrojen bağımlı bir hastalık. Yani Hay Allah. ergenlik döneminde östrojen seviyemiz tabii ki biliyorsunuz bütün hormonların yüksek olduğu dönemler adet sancılarını da arttırabiliyor. Ama menopozda genellikle şikayetler bir miktar gerilese de menopoz döneminde de nadir de olsa görülebiliyor. Ama östrojen bağımlı bir hastalık. Yani tedavide de kullandığımız yöntemler zaten bu östrojen hakimiyetini baskılamaya yönelik Baskılama. tedaviler oluyor. Alevlendirici format ne diye sorarsanız östrojenin yüksek olması, evet. Yani Evet. vücutta Peki hormonal aktif dönemde daha sık görülüyor. östrojeni baskılamak zarar veriyor mu kadınlara, insanlara? Yani ne kadar Ya da bastığımıza göre değişir. Bazı onu hastalarda onu bilmek mesela istedim. Hı hı. hormon iğneleri yapıyoruz. Hastayı geçici menopoza sokabiliyoruz mesela. Tabii ki bu hastada bir miktar değişiklikler yapacaktır. Çünkü menopoz biliyorsunuz kemik erimesinden kalp hastalığına kadar birçok şeyi erken yaşa çekebiliyor. O yüzden buna yönelik de destek tedaviler uyguluyoruz. Hı hı. Ama bunlar tabii ki doktorun kendi tercihine göre yöntemler olabilir. Yani her türlü Teraziye ilaçlar konuyor herhalde. Ya bu hangisi daha kötü? hani Hangisi daha iyi? hastanın ihtiyacı olan tedavi önemli. İlaç Evet. mı? Ameliyat mı? Belki tüp bebek, belki Hı hı. fiziksel sadece bazı önerilerle bile hastaların yaşam tarzını değiştirebiliyor. Sadece basit ağrı kesiciler bile etkili olabiliyor bazı hastalarda. O yüzden illaki herkes hormonal baskılanmaya ihtiyaç duyuyor mu? Hastanın şikayetine ve takibine göre değişir. Yaş önemli, çocuğu var yok önemli. Bunların hepsi anlamlı galiba tedaviye başlarken. Tedavinin şekli tercih edilirken daha doğrusu değil mi? Tabii ki hastanın enine boyuna değerlendirilip neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit etmek gerekiyor. O yüzden çok böyle erken yaşta da cerrahi de tercih etmemeye çalışıyoruz. Çünkü Aha. her geçirilen yumurtalık cerrahisi
yumurta depolarını azaltabiliyor. O yüzden çocuk sahibi olup olmadığı hikayede çok önemli. Genellikle de zaten çocuk sahibi olan hastalarda daha çok cerrahi seçenekler düşünülebiliyor. Bazen hiç cerrahi düşünülmeden de süreçler ilerletilebiliyor. Ama ileri evrelerde maalesef cerrahi daha ön planda. Yani derin dokuları, başka organları tuttuğu zaman da hastanın ağrı şikayetinden fazla şikayetler de olabiliyor. Çünkü mesela kanlı kaka yapabiliyor, kanlı işeyebiliyor, bütün sistemleri artık ağrılı olabiliyor. O yüzden bu derin infiltran dediğimiz yani derin ileri evre endometrioziste yani çikolata kisti hastalığında ameliyatlarla bile bazen tekrar eden hikayeler olabiliyor. Mesela hastanın tam cerrahisi yapılıyor, ameliyatla tam kür sağlandı diye düşünüyoruz ama bakıyoruz birkaç yıl sonrasında tekrardan hastalık alevlenebiliyor. Bu da mümkün. O yüzden biraz nankör bir hastalık. Kanser değil ama kanser gibi ilerleyici, kanser gibi tekrar edebilen, Tekrar kanser ediyorum. gibi süründüren ama öldürmeyen bir hastalık. O yüzden Daha mı e, kötü acaba bilemedim. yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor ama Etkiliyor, evet. öldürmüyor. Öyle de bir özelliği var. Çok nadir kötü huyluya dönüşebilir. O da menopozal hastalarda bir miktar daha fazla görülüyor. Kistin yapısı içeriğinden şüphe ettiğimiz zaman bu ileri testlerle de bunları ayırt etmeye çalışabiliyoruz. Onlar tabii ki cerrahi gerektiren vakalar oluyor. Kötü huylu şüphesi taşıyorsa. Vücudun başka yerlerinde de çıkıyor diye biliyorum. Yani Ha, çok cümleyi acayip. biraz Çok acayip tuhaf bir buldum ama yerleşim. hah, Çok acayip bir yerleşim şeması da olabilir. Yani şema da değil aslında. Çok gözde akciğerde filan filan diye duydum. İnsidental olarak başka yerlerde çıkabiliyor. Mesela burun kanaması da İnsidental ne gelebiliyor demek? hasta. Yani tesadüfi olarak başka bir Hah, yerde de çıkabiliyor. Mesela gözden türeyebiliyor ya da işte burundan kanlı akıntı şeklinde gelebiliyor. Öksürükte işte kanlı öksürük şeklinde hasta gelebiliyor. Diyafram tutulumu olabiliyor. Siyatik sinir dediğimiz bacakta siniri tutabiliyor. Yani birçok ekstrem yerleri de tutabiliyor ama mekanizması tam olarak anlaşılmadığı için neden oluyor, neden türüyor, neden oralarda yerleşiyor bilmiyoruz. Yani birçok teori var bununla alakalı. onlarda da tedavi aynı mı? Onların Böyle hepsinin olduğunda. tedavisi farklı tabii ki. Hah, Mesela akciğer tutulumlarında cerrahi gerekiyor. Odakları temizlemeden bunlar düzelmiyor zaten. Mesela hah, sinir anladım. tutulumu olduğunda da aynı şekilde bir miktar ağrı kesiciler, algoloji tedavileri, Hmm. nöral terapiler birçok şey deneniyor ama bazen hastaların ağrıları daha da şiddetlenerek artıyor ki bunlar da çok expert hekimler var. Ülkemizde de var Neyse ki daha az birkaç galiba ama tane. bunlar. Evet, Değil mi? bunları iyi bir sinir cerrahisiyle toparlayabiliyorlar. Ben yapmıyorum mesela sinir cerrahisi ya da işte Anladım. çok Tabii ileri evre endometriozis ama yapan multidisipliner yaklaşan birçok merkez var Türkiye'de de hocalarımız var. Onlara refer ediyoruz. Onlar işin ehilleri hallediyorlar. peki son bir soruyla bitirelim o zaman. Bu hastalıktan korunma imkanı var mı? Olmaması için yapılacak bir şey var mı? Ya da oluyorsa cerrahi dışında çözümler neler? Çok Maalesef genel bu bir soru oldu hastalığın ama. Hı. bir hastalığın korunma yöntemi ya da tarama yöntemi yok. Mesela kanser Bulaşıcı olsa değil bir değil mi? taraması yok, bulaşıcı değil. Tamam, Ama bunu da genetik söylemiş olalım. yatkınlık olabiliyor bazen. Yani Tabii. birinci derece akrabalarında hastanın olabiliyor. Ama burada önlenebilir bir durum var mı derseniz önlenebilir bir durum yok. Sadece hastalığın seyrini azaltıcı, şiddetini azaltıcı, enflamasyonu yani bu iltihabi süreci baskılayıcı bazı yöntemler var. Temel yaşam değişiklikleri. Mesela spor gibi, yoga, pilates gibi. Veya Beslenme sağlıklı alışkanlıkları. beslenme. Evet, sağlıklı beslenme. Mesela fast food alışkanlıklarından uzak durmak gibi, kafeinden daha az beslenmek, fazla su tüketimi sağlamak, işte bazı Yaşasın kuru Akdeniz bakliyatlardan diyeti. evet, bazı kuru bakliyat türlerinden uzak durmak gibi. Yani birçok beslenme değişikliği yapılabilir. Böyle de hastalarımız aslında birazcık relief yani daha iyilik hali sağlanabiliyor. Antiinflamatuar besinler var mesela bilinen işte tarçın gibi, zerdeçal gibi, zencefil gibi veya işte bazı destek ürünler var resveratrol gibi. Böyle şeyler kullanılabilir. Hı hı. Spor çok önemli bence. Yani spor, yoga, yani gerçekten Akdeniz usulü beslenme çok önemli. Vücudun bir kere kendi sağlığı açısından önemli. Aslında sağlam vücutta enflamasyonda biraz daha baskılı olacağı zaten 2-2-4 bir matematikle bile anlaşılabilir. Spor Ama deyince böyle birçok yürüyüş gibi temel şeyler de yeterli mi? Yoksa gerçekten spor salonu yazılıp böyle halterler kaldırmak gerekiyor mu? aslında daha çok esneme çalışmaları çok daha işe yarıyor. Yani fleksibiliteyi arttırmak, Yoga pelvik o taban zaman. egzersizleri, yoga gibi, Pilates, pilates gibi. O yoga. yüzden bunun ikisi üstüne daha çok duruyoruz. Ama akupunktur gibi şeyler de var mesela. Üstünde birçok çalışması olan yöntemlerden bir tanesi akupunktur. Faydası da olduğu biliniyor. Bazı fizik tedavi yöntemleri, fizik tedavi hastaları da çok fazla var çünkü endometriozis grubunda. Yani çikolata kisti hastalarının fizik tedaviyle rehabilitasyonları da fazlaca var. O da pelvik taban egzersizlerinden var. Yine aynı yola geliyor yani.
yani. Aha. Aslında kendi kendine de aslında biraz pelvik taban egzersizini öğrenirse, temel yaşam değişikliklerini kendisi sağlarsa, kendine iyi davranırsa hastalıkta daha iyi seyreder. Evet, ama herkes tabii çok kolaylıkla yapamayabiliyor. Başka sağlık sorunları da olup fiziksel egzersizden uzak durmak zorunda kalan, belki şeker Evet. hastası, belki kilo sorunu olan birisinin pat diye birden bütün hayatını değiştirip hem zayıflayıp hem egzersiz yapması çok zor olabiliyor elbette. Buna göre Böyle bir yavaş durumda yavaş fizik beslenme. tedavi, beslenme gibi adımlar atılmalı herhalde. Hı hı. Evet, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça Hoşça kalın. kalın.